Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un Felsefe Okuma Rehberi başlıklı müzakeremizde kaynakça eklemeyi müzakere edeceğim. Fakat Warburton'un online kaynaklar üzerine yazdığı bölümden hareketle ben günümüzde yapay zekanın akademik yazımda kullanımı ile ilgili de bir takım örneklemler oluşturarak sizlere açıklamalarda bulunmak istiyorum. Çünkü akademik tecrübe içerisinde yapay zeka yavaş yavaş yer alıyor. Fakat bunun kullanım şekline dair yaptığımız hatalar bizleri de zor durumda bırakabilecek bir takım noktaları da gösteriyor. Onun için bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kaynakça neden önemli? Önceki müzakeremizde hatırlayacaksınız, öznel mi olalım, özgün mü olalım demiştik ve akademik bir çalışmada özgün olmanın önemli olduğunu ifade etmiştik. İşte kaynakça bize özgün olmayı sağlayan temel unsur. Neden? Çünkü biz edindiğimiz kaynaklardan hareketle veriyi işleme şeklimiz bizim özgün olan yönümüzü ortaya koyuyordu. Yani elimizde bir takım kaynaklar var, veriler var ve bu verilere uyguladığımız metot ve sonunda elde ettiğimiz temel hareket noktası aslında bizim özgün yönümüzü oluşturuyordu. Şimdi kaynakça ne işe yarıyor? Kaynakça bizim akademik güvenilirliğimizi ortaya koyuyor. Yani ben bu veriyi tamamen doğru, erişilebilir ve denetlenebilir bir süzgeçten geçirerek size sundum diyoruz. Ve bu eleştirebilir ve denetlenebilir süzgeçte de kaynakçayı biz alırken o kaynaklardakiyle aynı düşüncede olmayabiliriz. Önemli olan şu: biz aldığımız veriyi nereden aldık? Eleştiriyorsak ya da onuyorsak onadığımız veriyi nereden aldık? Ve bunların sonucunda neye ulaştık? Bu süreci biz aslında karşımızdaki insanlara sunmuş oluruz. Ben akademik yöntem açısından 5N1K diyebileceğim hususa da işaret etmek istiyorum. Çünkü önümüze bir veri geldiği zaman ne buldun, nereden buldun, nasıl buldun, neden buldun ve ne zaman buldun sorularını kendimize soralım ve bunların açık, izah edilebilir bir ifade tarzını ortaya koyalım. O zaman elde ettiğimiz verilerin bilimsel bir yöntemle ortaya konulduğu da anlaşılmış olacaktır. Onun için kaynakça bizim için en değerli husus ve bu noktada kaynakçayı kullanırken de nereden başlamak lazım, nereye gitmek lazım? Şimdi ben akademik yazım tecrübesiyle ilgili araştırma yöntem ve tekniklerine dair bir oynatma listesi hazırlamıştım. Orada bu konuyla ilgili videolar hazırladım. Ona da bakabilirsiniz. Ama burada şuna özellikle işaret etmek istiyorum. Kaynakçada en temel husus şu: biz ilk el kaynaklara mutlak anlamda ulaşmalıyız. Yani biz Farabi ya da İbn Sina ile ilgili bir metin yazıyorsak ya da Platon'la ilgili bir makale hazırlıyorsak ilk bakmamız gereken Platon'un eserleri, Farabi ve İbn Sina'nın eserleri. Yani bizim çalışmamızı yaptığımız kişinin kendisi ne söylüyor? Öncelikle ona bakmamız gerekiyor. Sonrasında ikincil kaynaklar diyebileceğimiz hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, akademik araştırma kitapları, ansiklopedi maddeleri, bu konuyla ilgili temel raporlar ya da işte bir takım yayınlanmış bloglar olabilir. Sonrasında işte yapay zeka dediğimiz noktaya kadar gitmemiz gerekiyor. Yani sıralamada yapay zeka en sonda olması gerekiyor. Ya şimdi hocam yapay zeka en sonda olması gerekiyor ama biz yapay zekadan istifade etmek istiyoruz. Akademik anlamda günlerce uğraşacağımız veriyi çok kolay ve hızlı bir şekilde biz yapay zeka kanalıyla elde ediyoruz. Biz bunları o zaman kullanmayalım. Hayır, yapay zekayı kullanmak sorun değil. Biz yapay zekayı demin söylediğim 5N1K şeklindeki sorulardan hareketle kullanırsak, yani niçin, ne zaman, nasıl, nerede ve ne amaçla kullandığımızı ortaya koyarsak ve kendimiz de bunu kullanırken kullandığımız yapay zeka formatını açık bir şekilde ifade edersek sorun kalmaz. Ama yapay zeka ile yapacağımız şeylerde en temel şey şu: biz yapay zeka ile aldığımız şeyi hakikat ve gerçeklik olarak, akademik bir bilgi olarak değil, bize yön veren bir unsur olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü temelde yapay zekayı ele aldığımız zaman yapabileceğimiz şeyler işte kavramları açıklamak, taslaklar oluşturmak, fikri tasnifler yapmak, argüman yapısını analiz etmek, özet çıkartmak ve karşılaştırmak dediğimiz birçok şeyi yapabiliyoruz. Ama yapay zeka kendisi bizatihi kaynak değil. Yani eğer sen demin söylediğim üzere felsefeyle ilgili bir araştırma yapıyorsan, Platon'la ilgili bir araştırma yapıyorsan, Aristoteles'le ilgili bir araştırma yapıyorsan ya da Farabi ve İbn Sina ile ilgili bir araştırma yapıyorsan ilk el kaynaklara mutlaka gitmen gerekiyor. Oradan bulduğun şeyler üzerinden, yapay zeka üzerinden ayrıştırmalar, birleştirmeler, denetlemeler yapabilirsin ama temel dayanan ve veriyi oluşturduğun yapı ilk el kaynaklar üzerinden olması gerekiyor. Ve kesin delil olarak yapay zekayı değil, ilk kaynaklarımızı
kullanmamız gerekiyor ve otorite olarak da bilgiyi yerinde ve net bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi ben Warburton müzakeremizden birazcık farklılaştırarak konuyu götürme riskini de alarak yapay zeka ve araştırma yöntemiyle ilgili birkaç hususa işaret edeceğim. Öncelikle yapay zekayı biz mutlak anlamda kaynak yerine koymak yerine kaynağa ulaşma vasıtası olarak almamız gerekiyor. İkinci olarak yapay zekanın bize verdiği bilgiyi doğru kabul etmek yerine bizim o bilgiyi, yapay zekanın bize verdiği bilgiyi teyit edeceğimiz ilk kaynağı kanıt olarak kullanmamız gerekiyor. Üçüncü olarak şeffaf olmamız gerekiyor. Yani yapay zeka kullanırsak bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Kaynaklarımızın daha önce de söylediğimiz üzere ilkel kaynaklar olması gerekiyor. Ve yapay zekanın uydurma bir takım kaynaklar oluşturabileceğini ve bir takım bilgilerden hareketle yeni veriler oluşturabileceği ve bunların da gerçeklikle ilişkisinin sınırlı olabileceğini de asla unutmamamız gerekiyor. Ve beşinci olarak yapay zekayı kullanırken yine akademik bir veriyle vermemiz gerekiyor. O da yapay zeka araç adı, geliştirici, sürüm ve model olarak yapay zekayı kaynakça ya da dipnot bölümünde göstermemiz gerekiyor. Ve yapay zekayı kullandım demek değil, nasıl kullandığınıza dair bir açıklama biçimi de ortaya koymanız gerekiyor. Demin söyledim arkadaşlar, bu önemli, bunu tekrar teyit etmek gerekiyor. Akademik bir metin hazırlıyorsanız öncelikle ilkel kaynaklar, sonra hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, devamında araştırma kitapları ve sonrasında resmi raporlar ve güvenli ansiklopedik eserler ve haber blokları ve en son yapay zekaya geleceğimiz bir sistemle bunu ele almamız gerekiyor. Şimdi tüm bu açıklamalardan sonra yapay zeka ile ilgili şunu ifade edebiliriz. Yapay zeka doğru bilgiden ziyade en uygun cevabı bulmaya yönelik bir çalışma sistemine sahip aslında. Yani yapay zekayı kullanıyorsanız eğer sorduğunuz sorular yanıtlar kadar önemli. Çünkü yapay zeka size en uygun yanıtı bulurken elindeki bütün veri setini kullanır ve buna dair, sizin sorunuza dair uygun bir cevap verir. Ama gerçek farklı olabilir. Neden farklı olur? Çünkü elindeki veri setini sizin soru sisteminize göre kurguladığı için yapay zekanın verdiği veriyi hakikat olarak kabul etmek yerine onun teyidini mutlak anlamda yapmanız gerekiyor. Peki yapay zekadan mutlak geçerli bir bilgi edinememe sebebinin altında ne var? Bunun altında aslında yapay zekanın sadece açık kaynaklar üzerinden değil, birçok veri setinden yararlanarak bilgiyi önümüze getirmesi yatıyor. Yanlış bilgiyi de en doğru üslupla bize sunabiliyor. Yani bu da aslında önemli bir şey. Çünkü bir veri seti var ve o veri setini bizim sorduğumuz soruya göre kendisi uygun bir üslupla bize sunuyor. Aynı şekilde eksik ya da eski bir bilgiyi de bize verebiliyor. Bağlamı yanlış anlama imkanı var. Yani konuyla ilgili sizin sorduğunuz soruda sizin alanınız farklı bir noktadan olayı değerlendirmek gerektirirken yapay zeka kendi bağlamı üzerinden olayı temellendirdiğinde çok farklı bir noktaya da gidebilirsiniz. Kaynak uydurma da biraz önce söylediğimiz bir husustu. Bunun yanı sıra da genel geçer ortak kabulü tekrar etme eğilimi daha baskın bir karakterde. Şimdi buradaki arkadaşlarla yaptığımız test çalışmalarında da ben özellikle online kaynaklarda eğer imkan varsa basılı ya da işte tarihli olan kaynağı bulup ondan kaynak göstermenin en uygun olduğunu söylüyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman verili kaynağa ulaşmanın en temel yolu o konudaki işte ilkel kitaplar, yayınlar ya da online olsun tarihli ve sabit bir takım kitaplar ve makaleler üzerinden olayı temellendirebiliyorsak o zaman ona geri dönüp bakma ihtimalimiz oluyor. Ve online kaynaklarda dikkat edilmesi gereken bir hususta tarihin özellikle belirtilmesi. Yapay zeka için de bu geçerli. Demin de söylemiştik. Modelin ve kullanım usulünün açık ve net bir şekilde bize ifade edilmesi gerekiyor. Yoksa bir bilgiye eriştikten sonra ileriki süreçte aynı bilgiye tekrar erişme imkanımız da bazen mümkün olmuyor. Onun için aldığımız verileri sabitleyerek ilkel kaynaklardan diğer verilere uzanacak şekilde sistemimizi ortaya koyarak akademik çalışmalarımızı ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bugün kaynakça ile ilgili bunları ifade ettim. Tabii yapay zeka yaşamımıza yeni girdi. Onun için de benim de burada söylediğim şeyler tabii ki her geçen gün yenilenecek ve değişecek. Çünkü yapay zeka da kendisini geliştiren bir formatta. Sizin de yapay zeka kullanımı ile ilgili tecrübeleriniz, konuyla ilgili bilgileriniz varsa ya da bu konuyla ilgili araştırma yapan arkadaşlara yardımcı olacak kaynaklarınız varsa bunları da yorum bölümüne yazarsanız sonraki müzakerelerde, çünkü akademik araştırmalarla ilgili yayınlara yine ben devam edeceğim. Siz de bize katkı sağlamış olursunuz ve bizler de
bu bilgileri izleyicilerimize aktarmış oluruz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.